Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün ekmeğinizi batırıp yiyebileceğiniz harika bir yemek tarifim var. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimiz için tavamıza 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı veya sıvı yağımızı alalım. Yağımız kızdıktan sonra şöyle yarım kilogram tavuk etimizi ekleyelim. Tavuk etiniz büyük büyük olsun, yani böyle küçük küçük doğramayın. Ben pirzolalık almıştım, butun pirzola kısmını, kemiği çıkardım. Kalanı da böyle ikiye bölerek bütün bütün ekledim. Kanatla da olur, butla da olur, hiç fark etmez. İncikle de olur, çok güzel olur hatta. İyice bir soteleyelim, yüksek derecede, yani mühürleyelim. Tavuğumuz iyice kızarsın. Bakın sevgili arkadaşlarım. İyice kızardıktan sonra 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Yani tavukların yüzü birazcık kapanıncaya dek. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu tarifi annemden öğrendim. Annem yaparken izledim, çok şaşırdım. Biraz sonra devamını anlatırım. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle kenarlarına biriken köpüğü mutlaka alın. Annemden öğrendiğim gibi o köpük alınıp kenara konulmalı ki böyle pırıl pırıl bir tavuk haşlanacak. Şimdi kapağını kapatıp orta derecede 20 dakika haşladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, 20 dakikanın sonunda böyle çok güzel bir tavuk suyumuz var. Tavuğumuz da pişmeye yakın. Biraz da patlıcanla pişecek, tam istediğimiz kıvama gelecek. Kapağını kapatıp kenara alalım. Tarifimiz için şöyle büyükçe bir leğenin içerisine suyumuzu ekledik. Onun içerisine de 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Tarifimizde sevgili arkadaşlarım, ben böyle 5 adet patlıcan kullanıyorum orta boyda. Ama bütün malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz, hiç sorun değil. Patlıcanı pijama şeklinde bir keselim. Ucundaki sapını da çıkaralım. Ortadan kesip onu da verev ve hafif uzun bir şekilde doğrayalım. Annem böyle yaptı. Gerçekten de yemeği servis ederken muazzam bir görüntüsü vardı. Böyle verev bir şekilde bütün patlıcanları tuzlu suyun içine doğrayalım. Neden tuzlu suya bırakıyoruz? Patlıcanın kendine has koyu bir rengi vardır. Hem onun çıkması hem de acı bir tadı vardır. Onun çıkması için, yani patlıcanımız et gibi, lokum gibi bir lezzeti olsun ve yemeğimiz pırıl olsun diye. Patlıcanlar tuzlu suda ıslı kalsın. 2 tane orta boy kuru soğan ve bir tane de Meksika biberi kullanıyorum. Yani acı biber, jalapon diye geçiyor. Varsa kullanın, yoksa yeşil biber de olur. Yani acıyı ben çok sevdiğim için acı kullanıyorum. Normal yeşil biber de olur. Soğanlarımızı şöyle jülyen biçiminde olacak şekilde doğrayarak kasemize alalım. Acı biberimizi de aynı şekilde verev bir şekilde doğrayıp onu da kaseye alıyorum. Ve bu arada patlıcanlarımız da yaklaşık bir 20 dakika tuzlu suda bekledi. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu gördüğünüz siyah su çıkınca işte patlıcanımız muazzam lezzetli oluyor. Kenara alın, süzüp tekrar ocağın kenarına getirdim. Tavamıza çeyrek su bardağı zeytinyağı, 100 gram tereyağımızı ilave edelim ve iyice eriyip kızmasını bekleyelim. Yani iyice kızmış olsun. Sakın yağınız kızmadan soğanı eklemeyin sevgili arkadaşlarım. O zaman soğan suyunu salar, sası bir koku olur, yemeğiniz güzel olmaz. İyice kızdıktan sonra böyle eklediğinizde cos diye bir ses gelmeli. Ondan sonra güzelce sotelemeye başlayın. Hem soğan hem biber aynı zamanda. Şöyle gösteriyorum, yine oldukça yüksek devirde çok güzel bir şekilde soteledim. Soğan hiç suyunu salmadan. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı hafif silme tuzumuzu ekleyelim. Yine güzelce bir kısmını daha bir süre daha soteleyelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, soğanlar ve biberler hafif kızarmış ve pırıl bir hale gelmiş olmalı. 1 yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. Onu da güzelce karıştırıp ekşisi gidene kadar soteliyoruz. Aslında bu anlattığım detaylar çok çok önemli. Lütfen hiç atlamayın. Bakın, salça böyle dağılmış olmalı. Böyle top gibi bir kenarda durmamalı. Böyle her tarafa yayılmış ve çıtır çıtır olmalı. Bu aşamada 6 diş sarımsağımızı ince ince doğradık. 6 diş, hiç azaltmayın, tam denk düşüyor. Ekleyelim. Çok kısa bir süre kavurun. Yani sarımsağı ekledikten sonra burnunuza kokusu geliyorsa tamamdır. Çok fazla kavurmayın.
Şimdi doğradığımız, tuzlu suya ıslayıp daha sonra süzdüğümüz patlıcanlarımızı tarifimize ilave edelim. Hepsini ekledikten sonra yine güzelce harmanlayarak soteliyoruz. Bu arada ocağımızın derecesi hep yüksek ısıda. Şimdi güzelce bir harmanlayın. Yani çok lezzetli bir yemek sevgili arkadaşlarım. Annem yaparken çok şaşırdım. Çünkü ben bunları tavuğu kavurur, patlıcanı atar, pişirirdim yani. Annem dedi ki olur mu, tavuğu önce haşlayacağız, üstünde köpüğü alacağız. İşte ben de hepsini öğrenip bugün sizlere veriyorum. Şöyle bir soteledim kısa bir süre. Daha sonra haşlamış olduğumuz tavuklarımızı bu aşamada ilave edelim. Yani suyuyla değil de suyunu hafif süzerekten üzerine ekleyelim. Daha sonra tavuk suyuyla yemeğimizi pişireceğiz. Yani yemeğimizi normal musluk suyu değil, tavuğu haşladığımız suyla pişiriyoruz. Artık lezzetini varın siz düşünün. Bütün tavukları ekleyince kısa bir süre harmanlıyorum. Ve daha sonra o tenceremizin içerisindeki tavuk suyunu dikkatli bir şekilde ekliyorum. Yani sevgili arkadaşlarım, yemeğiniz böyle çok capul cupul sulu olmasın. Şöyle tam kıdeminde ekleyin. Ben de göz kararı ekliyorum. Hafiften yüzünü kapatacak kadar. Şimdi suyumuzu ekledikten sonra benim yazdan yaptığım domates sosum vardı. Varsa ev yapımı, yoksa hazır bir büyük domatesi rendeleyip ekleyebilirsiniz kabuğunu soyup. Yarım kutuda domates püresini ekledim, harmanladım ve yemeğimiz şu anda pişmek için hazır. Şöyle kapağını kapatıyorum. Orta derecede 25 dakika pişiriyorum. Ama şöyle bir 10 dakika, 15 dakika sonra bu yemeği böyle harmanlamayın karıştırırken sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu pişme esnasında yemeğimizin patlıcanları tane tane güzel kalsın. Böyle kaşıkla gördüğünüz gibi örselemeden hafif hafif şöyle bir tur karıştırın. Tekrar kapağını kapatın. Toplamda 25-30 dakika orta derecede pişecek. Ve 30 dakikanın sonunda yemeğimiz pişmişti. Mutfaktaki kokuyu size anlatamam. Bakın sevgili arkadaşlarım, çok pırıl bir yemek. Yani bir yemeği suyu pırıl olmalı, bulanık olmamalı. Bu çok önemli bir detaydır. İyi pişmiş bir yemek demektir. Güzel, özenilerek yapılmış demektir. Hemen sunum için hazırladım. Sizlere şöyle bütün açılardan detaylı gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani sulu yemeğin doku testi olur mu dedim ama yine de ben şöyle bir tabağa almak istedim. Bu arada sunumda kenarda gördüğünüz tahıllı ekmeğin tarifini vermiştim. Onun linkini de açıklama bölümüne ekliyorum. Çok sağlıklı, doyurucu bir ekmektir. Bakın sevgili arkadaşlarım, yemeğimiz rengiyle, ışıltısıyla, suyuyla çok lezzetli ve çok güzel pişmiş bir yemek. Bütün bu püf noktalar için canım anneme tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.